Harika bir açılış oynadınız. Oyun ortasında rakiplerinizi darmadağın ettiniz. Ama tahtada sadece birkaç taş kaldığında o kesin kazanç dediğiniz pozisyon bir anda ellerinizden kayıp gitti mi? Yalnız değilsiniz. Her gün binlerce satranç oyuncusu oyun sonunda rakiplerine puan dağıtmakla meşgul. Oyun sonu satrancın en sıkıcı aşaması. Ama çalışması en sıkıcı aşaması. Birçok oyuncu oyun sonunu hafife alıyor. Ancak bunun sonucu etkileyen hem en acımasız hem de en belirleyici aşama olduğunu unutuyor. Bugün bu videoda sizlere bazı kuralları ve seviyenizi anında yükseltecek bazı önemli ipuçlarını anlatacağım ve çalışmanız için kaynaklarda tavsiye edeceğim. Haydi arkanıza yaslanın ve videonun tadını çıkarın. Şimdi pozisyonları anlatmaya başlamadan önce ilk önce şunu söylemem lazım. Hangi pozisyonu oynuyorsanız oynayın, birinci kuralınız acele etmemek arkadaşlar. Oyun sonunda kazanç pozisyonda acele edip puanı rakibinize bağışlamayın. Ya da berabere yapabileceğiniz bir pozisyonda artık ben kaybediyorum psikolojisine girip yine acele zayıf hamleler yapıp beraberliklerinizi rakibinize galibiyet haline getirmeyin. Bu her şeyin temeli. Bu uyarımı kesinlikle unutmayın. Şimdi hem işin teknik tarafı hem de o teknik tarafın içerisinde bilmemiz gereken bazı temalar var. Hangi oyun sonları en önemlileri? Hemen başlayayım. Piyon oyun sonları ve kale oyun sonları bizim için en önemlileri. Çünkü en fazla karşımıza çıkacak oyun sonları bunlar. Bunların içerisinde de bazı temalar var. Mesela ilk örneğe bakalım. İlk örnek şahın aktifliği ve kale kurma. Yani İngilizce kaynaklarda fortress olarak geçen durum arkadaşlar. Bu gerçek bir oyundan alınmış bir pozisyon ve bu pozisyonda siyahlar şah E7 oynamışlar ve beyazlar F5 hamlesiyle üstün bir konum elde ediyorlar. İki sebebi var bunun. Birincisi beyaz şah rakip alana sızabilecek bir alana sahip oluyor. İkincisi de siyahların piyonu aldığı versiyonda o zaman H3'teki piyonun geçer piyon olacağını ve siyah taşların onu savunmak için şah kanadına gideceğini, böylece vezir kanadındaki piyonların beyaz şahın hedefi olabileceğini görüyoruz. Fakat şunu söyleyelim. Piyon alınmazsa ne olacak? Yine mantıken bakıyorum sadece. Hesap yapmıyorum. Beyazlar hiçbir şey yapmadan sadece piyonları değişmiş olsalar şah kanadında yine beyaz şahın geçeceği bir alan olacak ve yine uzak geçer bir piyon oluşturabilir. Çünkü 2'ye karşı 1 kalacak. O zaman siyahlar kaybediyor diyebiliriz. Siyah peki burada niye bu şah E7'yi oynuyor bu pozisyonda? Diyor ki ben zaten bir piyon gerideyim ve kaybedeceğim. O yüzden at oyunda kalsın. Belki taktik bir şeylerle paçayı kurtarabilirim. Piyonu alabilirim. Bir çatal atarım, bir şeyler yapabilirim. Halbuki yapması gereken iş atla fili almaktı birinci adım olarak. Böylece beyazların vezir kanadını zaten bozacak ve beyazlar zaten piyon sürüşü yoktu da artık hiçbir umudu kalmadı o tarafta. Ama eğer beyaz şah o tarafa girerse yine sıkıntı çıkacak. Peki bunu nasıl engelleyecek siyahlar? F5 oynayarak. Arkadaşlar F5 oynandıktan sonra dikkat ederseniz şahın geçiş kareleri tıkanmış oluyor. Peki şah kanadındaki fazla piyon ne olacak? Bunu da siyah şah bir şekilde halledecek. Mesela oyun şöyle devam edebilir. G4 oynarsın. Şah F7, şah G3. Şimdi şah G7. Mesela diyelim ki G alır F5 oynadın. Sorun yok. Ben de oynadım. Şah mı girecek yoksa piyon mu ilerleyecek? Piyon ilerlerse nereye kadar ilerleyebilecek? Mesela H4 oynadım ve daha fazla gidemiyorum farkındaysanız. Ne yapacağım ki bu pozisyonda? Beyaz şah geçemiyor. Şahımı ileri gittim. O zaman ne olacak? Şahımı gittiğimde yine önünü kesti ve bakın beyazların ekstra bir temposu yok. Yani o pozisyonu bozacak bir piyon hamlesi yok. O zaman şahım geçemiyor karşıya arkadaşlar ve otomatik olarak beraberliğe razı olacak bu pozisyonda. Hadi birazcık daha zorlayalım bu pozisyonu. Böyle bırakmayalım. İçime sinmedi açıkçası. Mesela H4 oynasın. Bir yarma pozisyonu deneyelim.
Geldi şah H6, H5. Şimdi G alır H5'e sanki G5 oynarsa korunmuş geçer piyon yapıyor gibi bir durum var. Ama burada da uzak o pozisyon alabilir siyahlar. Şimdi bu sefer ne olacak? Şah H4 gelebilirsin. Evet, harikasın. Ama şah G6. Evet, şimdi beyazlar ne yapacak? Yine ekstra bir temposu yok ki siyah şah buradan gitsin ve piyonu alalım. Bunu da hiçbir şekilde sağlayamıyor. Mesela üçgen sistemini kullanmaya çalışsa bile beyazlar arka tarafta işte şu üçgeni kullanıp buradan hamle arttırmaya çalışsa, siyahların da var burada bir üçgeni. O yüzden hiçbir şekilde hamle sırasını halledemiyor arkadaşlar ve buradan bir geçişi yok. Yani demek ki pozisyon aslında berabereymiş ama siyahlar ilk başta gösterdiğim gibi şahını E7'ye gidip maçı bir şekilde kaybetmeyi başarmışlar. Kale oyun sonu bakalım bir tane de. Kale oyun sonu içerisinde zugzwang durumuna bir bakalım. Mesela bu çok öğretici bir örnek. Burada beyazlar kale A1 oynamışlar. Kale A1 oynadıklarında oyunu kaybediyorlar arkadaşlar. Nasıl kaybediyor? Şimdi bu şah gelecek G3'e ve F3'teki piyonu kalesiyle birlikte almaya çalışacak. Peki kale A1'de ben niye kaybediyorum? Mesela örneğin şöyle. Kale F5, ver piyonu dedim. Şahla tutmaya gitti. Harika. Şah H4. Ne dedik? G3'e gelmeye çalışacak. Tamam, o zaman izin vermesin. Kale G1. Tamam. Şah H3. Evet. Geldik beyaza. Beyazların bir hamle yapması lazım. Ne oynayacak beyazlar? Şahıyla oynayamaz. İki piyondan birinin gitmesine sebep olabilir. Kalesiyle nasıl bir şey yapabilir? En fazla kale G4. Tamam. Harika. Peki şah H2 oynarsam artık beyazlar ne oynayacaklar? Hem F3'ü tutması hem E5'i tutması lazım. Kalesiyle hamlesi yok fark ettiyseniz. İşte zugzwang oldu. Yani bir şey oynayacaksın ve kaybedeceksin işin Türkçesi. Peki nasıl kurtulabilirdi? Kale A1 yerine kale A2 oynasaydı her şey değişiyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Diyelim ki şah H4, kale G2. Bu arada kale F5'i tabii ki yapsın. Bunların yer değiştirmesi çok önemli değil bu pozisyon için. Evet, şah H3, kale G1, şah H2, kale G4. Bakın aynı pozisyon oluştu ama çok büyük bir fark var. Hamle sırası siyahlarda kaldı. Dikkat ederseniz siyahın da kalesi ve piyonlarıyla yapacağı mantıklı bir hamle yok. O yüzden şahıyla oynaması lazım. Ama şahıyla oynadığında pozisyon bozulacak. Sen şah H3 oynadığında kale G1. Peki kandırmak için şah H4 yaparsa ilk baştaki pozisyona geri dönerim. Şah G2, kale G2 ve böylece ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Pozisyon tekrarından öteye geçemiyoruz. Yani burada şahın zorlama şansı kalmadı ve pozisyonun berabere bitmesi lazım. Bir tane daha piyon oyun sonu bakalım. Bu sefer de konumuz rakibe güvenmek ya da rakibe güvenmemek. Yani rakibinize güvenmeyin. Mesela bu pozisyonda şah F3 oynanmış. Uzak bir opozisyon almaya çalışıyor beyazlar ve beraber teklif etmiş. Siyahlar da bunu kabul ediyorlar. Bir piyon önde olmasına rağmen. Çünkü diyor ki ben E6 zaten oynayamıyorum. H6'da zaten yapmam. O zaman o pozisyon alındı. Pozisyon zaten berabere bitecek. Halbuki siyahların çok güzel bir ve eğlenceli bir kazanç yöntemi var burada. Bakın arkadaşlar, bu şah G7'ye kadar gitse acaba beyaz şah onu bu fikrinden engelleyebilir mi? Niye G7 diyorum? Çünkü oraya gittikten sonra H6 hatta H5 oynama şansın olabilir. Bakın şöyle. Şah B4, şah F4. Tabi bu arada hala ortadaki iki piyonla ilgili de bir durum var. O yüzden beyazlar öyle hemen peşinden gidemiyor siyah şahın. Çünkü o pozisyonu da sağlaması lazım. Peki şah B5, şah E3, şah B6. Siyah şah gidiyor. Peşinden de tabii ki beyaz şah kovalamaya başlıyor. Şah C7, şah C4, şah D7, şah B5, şah E8, şah C6. Bakın güzel güzel gidiyorlar. Şah F7, şah D7. Evet, şimdi siyah şah buradan bir daha G7'ye giderse önce kendisi piyon kaybedecek. Fakat H5'i sürüyor.
Ve diyor ki geç erken alma yapabilirsin. Yapmak da zorundasın. Yoksa ben zaten 4 hamle sonra vezir çıkacağım. Peki yaptım. O zaman G5. Şimdi şah buna asla yetişemez. H7 sürsen de ben şah G7 yapabilirim. Bakın burada beyazların işte bunu aldım. Sonra geldim diğerini aldım. Sonra yolundan çekildim. 3 tane daha hamle yapmam lazım ki vezir yapayım. Ama siyahların böyle bir durumu yok. Onlar hemen geldiler. 3 hamle sonra vezirini almış olacaklar ellerine. Bu arada merak edenler için hani şah bu tarafa gitmesin de burada takılsın. Zaten buradan geçemiyor ama burada takılıp savunma yapmaya çalışsın. O zaman ne olacaktı? Hemen onu da gösterelim. Mesela beyaz şah orada takılıyor. Siyah şah da yine G7'ye doğru gitmeye çalışıyor arkadaşlar. Diyelim. Ve G7'ye geldi ve biz de şah G4'te kaldık. H6 oynadık. Şimdi alsa da almasa da fark etmiyor arkadaşlar. Yani mesela şah F4 tarzı bir şey oynarsan eğer H-G5, şah G5, şah F7. Zaten beyaz şah buradan çekilecek ve siyah şah piyonuyla birlikte aşağıya doğru onu sürükleyecek. Ne olacaklar? Diyelim ki şu bölgelere geldiler. Beyaz şah da işte ikinci sırada falanken gidip hiçbir şey bilmiyorsa piyonları toplar ve iki piyonuyla zaten maçı kazanabilir. O yüzden bir sorun yok burada. Peki piyonu kendisi alsa ne olur? Sadece olaylar hızlanır arkadaşlar. Şah H4, G5, şah G4, şah G6 ve beyaz şah geri vites yapacak yine. Ondan sonra da siyahlar yine ittirmeye devam edecekler. Yani bu piyonla ilgili o pozisyon alabilir ama hem beyaz kendi piyonlarını koruyamaz hem de iki piyonu hiçbir şekilde şahları da yardım ediyorken durduramaz. Son bir alan daha var anlatmak istediğim. Doğru görev paylaşımı. Hangi taşa nasıl bir görev veriyorsun oyun sonunda? Bu da çok önemli. Bunu yine bir kale oyun sonu üzerinden görelim. Hem de işin içinde yine teknik bazı noktalar görelim. Şimdi bu pozisyonda siyahlara şah çekilmiş. Şahın kaçacağını biliyoruz. Ama nereye kaçacak? Çünkü burada bir piyon var ve 2 hamle sonra vezir olabilir. Tabii 2 adım sonra diyelim. 2 hamle sonra demeyeyim. 2 adım sonra bu piyon vezir olabilir. Şimdi içgüdüsel olarak ne yapıyoruz? Şahımız buralarda takılsın. Rakibimiz de o piyonu süremesin istiyoruz. Çünkü sürerse kale boşta kalacak. Ama şimdi böyle bir şey olduğunda şah H6, tamam hadi ben de C5 oynadım. Kale C7. Bir kere zaten piyon gidici burada. Artı şah çeksek de çok bir şey elde edemiyoruz siyahlarla. Hani tamam piyonu tutabiliriz belli bir noktaya kadar. Ama nereye kadar? Şimdi mesela bir hamle yapmamız lazım. Şahımızla F8'e bile gelemiyoruz mat olacağız diye. Şahı uzaklaşacaksak eğer şu anda kaleye basmak için. O zaman en başta niye şah D8 gitmedik? Hem piyonu da tutardık o zaman. Kaleyle boş hamle yapsam kale C8 şahı buradan çıkartacak. Kale C5 yapacak. Hem şahı uzaklaştırdı hem de köprü pozisyonu elde edecek arkadaşlar. Mesela şöyle olabilir. İşte şah G7, şah E7. Şahı yine bir kare uzağa attım. Bu tarafa gönderdim. Evet birkaç tane şah çekebilirsin. Ama buralar klasik işler. Biliyorsunuz siz de. Piyon artık 7'ye geldi. Ondan sonra kalenin yardımıyla şah kendini koruyacak. Bir perde bulacak ve piyonun sürülmesine yardım edecek. Hadi devamını da yapalım. Mesela böyle olabilir. Kale E8 olsun. Şah D7. Kale E4. Dördüncü sıraya kalenin gelmesi lazım. Sonra şah dışarı çıkacak. Mesela siyah kale bir kanat seçebilir. Bu tarafı seçti diyelim. Biz H7'ye gideceğiz. H1'den şah çektiğinde G6, G1'den şah çekti. Mesela F6. Artık bir daha şah çektiğinde 5. sıraya kadar çıkıyorum. Çünkü nasıl şah piyonuma doğru gidemez ve bir daha şah çekerse de kaleyi önüne kapatıyorum. Lucena pozisyonu ya da köprü pozisyonu diye geçen pozisyonu gerçekleştirmiş olurum. Peki ben bu oyun sonunun başına dönmek istiyorum. Ne yapacaktı peki? Hani şah E8 oynamayacaktı da ne yapacaktı? Arkadaşlar şah D6 oynayabilirdi. Beraberliği kurtarmak için. Niye? Piyona kalemi feda ederim. Kendi piyonumda ilerlerim. Şahımla da ona yardım ederim. Beyaz kale ona saldırsa bile ona ancak işte ikinci sırada ya da vezir çıktığında dokunabilecek olur ve orada da piyonla kaleyi tekrar değiştiririm ve beraber yaparım. Mesela şöyle olabilir. G7, C5. Piyon zaten şu anda henüz çıkamıyor.
şah h6 yapılması lazım. C4, kale f8, artık piyonun çıkmasını istiyor. Bir taraftan da bu tarafa gitmek istiyor. O yüzden hani niye şah h7 ile desteklemiyoruz? Çünkü kale c7 zaten oynayamayacağız. O yüzden kaleyi c4'ten sonra f8'e gitmemiz lazım. C3 sürüldü. Tamam, veziri de çıktın, harikasın. Ben de ona patlatıyorum. Kale g8, şah e5. Şimdi ne yapıyorum? Piyonumu isteyecek bu arkadaş. Ben de onu tutacağım ve piyonla şah birlikte gidecek. Beyaz şah yakınlarda olsaydı tamam, ama bu pozisyonda mesela kurtaramıyor arkadaşlar. Evet, belli bir noktaya kadar gelebiliyor fakat belli bir noktanın ilerisine asla gidemiyor. Buradan sonra kalesiyle şah da çekebilir ama hiçbir şey değiştirmez bu. Çünkü şah çektiğinde önüne gidersen belki beyaz şah yetecek de ben niye önüne gidiyorum ki? Piyonun bu tarafa da gidebilirim. O yüzden beraberliği kurtarmış olurum. Yani bu pozisyonu daha da detaylı anlatılabilir. Bazı noktalarında bazı işte beyazın yapabileceği şah çekme hamleleri vesaire olabilir ama anlattıklarımdaki hani bu sonuç ve mantık ilişkisi değişmez arkadaşlar. Normalde berabere gitmesi, bitmesi gereken bir oyun sonuydu. Şimdi arkadaşlar daha anlatılacak inanılmaz bir başta söylediğim gibi derya deniz konular var. Ama en çok dikkat etmeniz gerekenler bunlar. Özellikle şah aktifliği ve en baştaki fortress kurma, yani güvenli kale oluşturma noktası en önemlisi. Sonra zugzwang'lar önemli. Çünkü mesela düz bir piyon şaha karşı şah oyun sonu oynasanız o pozisyon alınması gerekecek. Orada da aslında zugzwang oluyor. Hamleyi karşı tarafa vermeye çalışıyorsun mesela bazen. Bazen sende kalsın istiyorsun. Aslında zugzwang hep var. Rakibe güvenmeyeceksiniz. Rakip bazen böyle kendine o kadar güvenir ki masa başında ya da yıldırım oynarken de böyle çok seri seri hamleler yaparsan dersin ki bu kesin beraberliği buldu. Öyle bir teklif gelirse onu da kabul edersin ya da senin psikolojini bozar. Sen zaten artık galibiyet aramazsın. Beraberlik peşinde koşuyorsundur. O yüzden yine oyun berabere bitebilir. Ve en son gösterdiğimiz doğru görev seçimi noktası çok önemli. Yani kim geçer piyonun önünde duracak, kim kendi piyonunu destekleyecek. Bunlar da çok önemli. Şimdi bu oyun sonlarını biz yine nereden çalışacağız? Kaynak nedir diyorsanız şimdi gelin onları anlatayım ben size. Evet, kaynaklar dediğimiz zaman oyun sonu için çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü inanılmaz zaten kült kitaplar var. Fakat bize seviyemizi daha hızlı arttıracak ve o sıkıcı oyun sonu çalışması durumundan bizi çıkartacak kaynaklara ihtiyacımız var. O yüzden listemi ona göre belirledim. Birinci kitap arkadaşlar kesinlikle Davilla'nın bilmen gereken 50 hata Türkçe çevirisiyle, yani 50 Mistakes You Should Know adlı kitabı. Bu kesinlikle arkadaşlar direkt hatalara yönelik ve çok güzel örnekler var içerisinde, bu kitaba bir göz atın derim. Taktiklerle yine birlikte işi ele alabilirsiniz. Burada da Van Perlo'nun oyun sonu taktikleri, yani Van Perlos Endgame Tactics kitabı var. Yani Said Faik'in Abası Yanık kitabı gibi oldu biraz. Ama kitabın ismi bu şekilde. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir de John Land'dan Endgame Challenge kitabı. Gerçek oynanmış oyunlardan puzzle'lar içeriyor. Bunları kapaklarında galiba sağma solma koyuyor oluyorumdur inşallah. Kurgu sırasını unutmazsam. Bir de işin tabii sadece böyle teknik tarafı yok arkadaşlar. İşin bir de böyle biraz stratejik, işte planlaması, psikolojisiyle alakalı kitaplar var. Bence zaten bu oyun sonu işinin bir teorik kısmını e, bitiren Endgame Manual kitabı zaten var arkadaşlar. Yani teoriyle alakalı bir şey yapacaksanız gidin ona bakın zaten. Benzer bir kitap Karsten Müller tarafından da yazılmıştı ama benim tavsiye edeceğim kitap Şeres Revski'nin kitabı Endgame Strateji. İçinde çok güzel paylaşımlar yapıyor. Mutlaka göz atın. Yani kitap Endgame Strateji diye geçiyor ama içinde böyle açılışla alakalı şeyler de bulabilirsiniz bu arada. Yeni baskısında öyle bir şeyler vardı. Ee,
Başka da zaten e, eğer bu videoyu oyun sonu için izlediyseniz ve buraya kadar geldiyseniz bir kitaba ihtiyacınız yok şu anda. Bunları bitirip oyun sonu konusunda kendinize güvendikten sonra Endgame Manual kitabını kesinlikle kullanabilirsiniz. Ha, bir de hani iyice ben böyle zayıfım oyun sonunda diyorsanız Capablanca'nın Best Endings kitabı vardı. Tam şimdi adını böyle birebir hatırlayamadım ama onu da paylaşırım kapağını. O kitapta çok iyi olur çünkü oyun analiziyle birlikte oyun sonuna gidiyor. Onu da tavsiye ederim. Evet, çok faydalı olacağını düşündüğüm bir videonun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızda eleştirilerinizi ve tavsiyelerinizi sizin de olursa tebriklerinizi de bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.